Evet. Şimdi kafa dinleyelim diye Trabzonspor'un otoparkında kaldık. İlk gece sıkıntı yoktu. İkinci gün hiçbir şey yapmadık, dinlendik. Ama ikinci günün akşamı şu koskocaman otoparkta Apache tayfa dediğimiz müzikli ve enteresan tayfa gele bizim aracımızın tam arkasına geldi. Araç bagajını açtı. Son ses müzik. Müzik ziyafeti yaptılar bize gecenin 2'sine kadar, sağ olsunlar. Öyle. Uyutmadılar bizi. Saat 3.30'da uyuduk ki gece saat 12'de buradan hareket etmek zorunda kaldık. Evet, uzaklaştık aslında onlardan. Yani onların gideceği olmayınca biz uzaklaştık. Evet. Ama sonra yol üstünde bir yerde durduğumuz için riskliydi orası gece uyumaya. Mecburen buraya tekrar geri geldik ama burası daha da kalabalık olmuştu ki hafta içi olmasına rağmen hafta sonu burayı düşünemiyorum bile. Düşünemiyorum. Abi Trabzon'da ki buranın gibi birkaç tane yer daha var sahil boyunda. Hepsinde aynı şikayet var. Sevgili Güven abiyle denk geldik. Sağ olsun evet. Bizi Artvin'den beri yalnız bırakmıyor. Hatta bu sabah da buraya geldi. Sağ olsun. Ona da ayrıca buradan teşekkür ederim. Kahvaltımızı getirmişim. Burada güzel sohbetler ettik. Onlar yani birçok yerde bu müzik probleminin olduğunu Güven abi de söyledi. Ondan sonra hani gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Buralara gelirseniz hani sahilde konaklarız falan fişman ama unutun, öyle bir şey yok. Sahil kenarında konaklamaya uygun yerler yok. Evet. Bir tane Ganita Sahil diye bir yer var. Otoparkı ücretli ama orada da aynı durumdan herkes şikayetçi. Yani evet. Müzik kalabalık gelen genç grubu ve müzik seslerinden her yorum böyle. Google haritalarda da, diğer uygulamalarda da, diğer karavancıların geldiğinde de yaşadığı aynı sorun bu maalesef. Mecburiyetten bir ya da 2 gece kalınabilir bizim gibi ama böyle geleceğim sahilinde konaklayacağım gibi düşünen varsa sakın yanılır. Sakın, bir de hani insanlarla konuşmaya da gerek yok şu dönemde. O yüzden çok sıkıntı yaşarsınız. Yani Trabzon'u gezeceğiniz yer varsa gezin ve es geçin. Biz bir merkezde ufak bir işimiz var. Oraya gideceğiz ve oradan direkt Akçabat'a doğru devam edeceğiz. Aslında gezmeyi düşünüyorduk. O yüzden bir gece daha kaldık burada ama çok yorulduk gerçekten. Önceki videoda izlediğiniz gibi zaten tamir stresi, yorgunluğu, üzerine buradaki gürültülü kısım. Zaten Artvin, Rize buraları da es geçmiştik. Trabzon'u da şimdilik es geçerek yola devam edeceğiz. Evet. Bakalım yani Trabzon sınırlarında mı olacağız? Bir sonraki konak noktasında birkaç yer belirledik ama oralara gidince karar vereceğiz yine. Hadi hep beraber konaklayacak yer ayarlayalım. Hadi ayarlayalım. Konuşamıyoruz işte. O kadar uykusuzuz ki konuşamıyoruz. Bu arada amortisörlerimiz çok güzel oldu. Yorumlara bir nazar boncuğunuzu lütfen ekleyin. Şu araya büyük bir kupa sığıyor. Şöyle. Yalnız maşallah daha toz değmedi. Evet. Çok güzel bir görsel oldu aracımızda. Maşallah. Şimdi dağlara taşlara çıkabiliriz. Evet. Hadi gidelim. Next bizi bekliyor. Hadi gidelim. Karadeniz sahillerinin bu tarafları hep tünel. Benzinlik pompacısı nasıl korkuttu seni? Ya manyak. Plaka yok diyor. Nasıl dedim plaka yok? Aklım çıktı, buradan bir anda alev fışkırdı. Plaka yok diyor. Baktım plaka var, dedim dayı ne yapıyorsun Allah'ını seversen dedim ya, kalbim dedim yerinden çıktı. Yok ya diyor, otomatikte yokmuş plakan da diyor, okumadı diyor, o yüzden dedim. Biz de düşürdük sandık bir anda. Ya düşürdük sandık. O park yaptık ya orada. Evet. Biri aldı zannettim. Olur. Her şey olabilir. Aklımı aldı ya. Tabii Max'i de sevdiler. Her zaman gibi. Amca dayanamadı, camdan yetişemeyince Max'e kapıyı açacağım dedi. Dedim aç. Bölgede sevgili bir dostumuzun işte bizim o aşırı müzikten hikayelerimizi görünce ondan sonra onlar da bu bölgeyi gezmişler karavanla. İşte biz de şurada kaldık, en uysal yer burasıydı diye bir konum gönderdiler bize dün akşam. Ondan sonra şimdi o tarafı deneyeceğiz aslında. Oraya bir bakacağız. Olmazsa yola devam.
Çünkü gerçekten hiç dinlenemedik. Hatta üstüne bir de baş ağrısı yaşamaya başladık. Evet. O yüzden yine yakın bir noktada konaklayıp inşallah sessiz sakin bir yer bulursak biraz dinlenip böyle gezmeye devam edeceğiz hep beraber. Yani Şavşat'tan Sıfatımızdan belli oluyor mu bilmiyorum Tabii. yorgunluğumuz ama gerçekten ciddi yorgunuz yani. Şavşat'tan inerken işte hani Trabzon'a gelene kadar zaten stresle geldik. Hadi dedik aracı yaptırdık ama aracı yaptırdıktan sonra da dinlenemedik. Gerçekten öyle. 2 gece kaldık bir de gezelim falan derken yine olmadı. Olmayınca olmuyor diyerek yola devam edelim bari. İnşallah güzel bir sessiz sakin o önerdikleri yere bakacağız önce. Orası uyuyacak gibi bize. İnşallah. Ama devam. Aha da şehir. Her yerde yol aynı işte yani. İşte onu diyeceğim yani her şehir aynı zaten. Ben şurada şehri çekeyim. Çok istediniz. Çekiyorum yani. Bunu siz istediniz. Bunu siz istediniz. Hadi bakalım. Yalnız bulut çok güzel gözüküyor üst taraftan. Biz cam açısından göremiyoruz da yukarıda böyle UFO gibi bir bulut var. Şöyle arkamıza gelin mi? Olur. Evet. Yalıköy Camisi'nin hemen önünde bulunan bir park alanının hemen otoparkına geldik. Buralarda otopark harici konaklamamız pek mümkün olmuyor. Biraz dinlenelim. Ondan sonra sahili, parkı gezeriz inşallah. Buraya da kısmen trafik sesi geliyor ama güzel bir sahil şeridine sahip en azından. Şimdiye kadar gördüğümüz ve Hopa'dan bu tarafa kadar konakladığımız en temiz sahil şeridindeki otopark diyebiliriz. Max'i dolaştırmaya çıktık. Yarın da yağmur gözüküyor. Yağmurdan önce buraları da size gösterelim dedik. Vakfı Kebir, şu karşı taraf Vakfı Kebir. Oraya 5 kilometre mesafesi var buranın. Böyle güzel bir yer. Evet. Sonunda sakin. Trafik sesi de çok yok karavanın olduğu yerde. kısmen gece sakinler iyicene. İnşallah. Burası bizim şansımıza yeni yapılan bir yer galiba. Evet daha faaliyetli değil. Binalar Evet. var ama boş. Şunlar boş, bir şeyler olacak herhalde oralara da. Ama çok güzel bir manzarası var. Gün batımımız çok güzel olacak. Hava da müsait bu akşam. Yalnız Karadeniz sahillerinde bu kadar ilerleyip de henüz bir sahile adım atamamamız da bizim şansımız galiba. Ama o neden kaynaklanıyor biliyor musun? Sen hatırlarsan Hatay'dan çıkarken deniz de deniz, deniz de deniz dedin. Hala ayağımızı Aynen. sokamadık. Yani böyle Ve burada da plaj yok. Hemen Evet. göstereyim, şöyle gireyim çimlerin içine. kayalık yerler. Sahile adım atamadık daha ya. Burada da plaj yok yani. Hani kayalık hep. Neyse acısını fena çıkaracağız ileride hissediyorum. O zaman yavaş yavaş yürüyelim mi karavana? Dönelim Karnımız geri. acıktı. Bir şeyler yapalım. Ne yiyeceğiz bu akşam Gülhan Hanım? Hiçbir fikrim yok. Benim de hiç yok. Başım ağrıyor sadece. Benim de başım ağrıyor valla. Dur. Max dur. Dur. Dur bak. Bizi nasıl doluyorsun? Eşek sıpası. Gel. Max'e bir arkadaş buldu hemen burada. O da onunla biraz oynaştı. O köpüş de çok tatlıydı ama. Çok güzel. Max gibi o da. Yani ebatlar da öyle. Yüzündeki desen de öyle. Sadece kahverengi. Hatta böyle bal köpüğü gibi rengi. Evet. Burnunun üzerinde onun da benekler var. Aa, Gibi. çok yanaşamadım ben. Telefondaydım o esnada. O zaman hadi Biraz karavanımıza. fazla takımsız sadece. Tüyleri yapışmış. Evet, sokak köpeği. Ne diyoruz? Satın alma, sahiplen. Ama bakabileceksen sahiplen. Tabii canım işte keşke. Bak orada şeylerle oynuyor. Çocuklar oynuyor. Evet. Tatlı da. Her yerde o kadar çok var ki maalesef. Evet. Vakfı Kebir'de olduğumuz nereden anlıyoruz? Hemen şurada gördüğünüz şu ekmek görsellerinden anlıyoruz. Park Meşhur. köşesinde ekmek var iki köşesinde.
Muhtemelen ismi Vakfı Kebir Parkı'dır. Bizim girdiğimiz yerde isim yazmıyordu ama şurada yazıyordur muhtemelen. Güzel bir alan yapmışlar vallahi. Yapanın eline sağlık. En azından biz faydalanabiliyoruz şu an. Evet, yanımıza bir Arkamıza komşu gelmiş. komşu gelmiş. Bizim miniğimiz arkada bak. Yandan Evet. gözüküyor ama. Çok çekmeyeyim dedim. Ya bu kadar bir şey. Renkler de benziyor ama daha minik. Yalnız ön tarafımız çok iyi durmuyor mu sence de ya? Güzel oldu. Maşallah. Nazar değmesin. Evet. Evet, çok acıktık. Akşam yemeğini bekleyemeyeceğiz hazırlamaya. Hemen bir hamburger yapalım bir bak. Hamburger yapalım. Ayrıca videomuz var. Evet, bu akşam videomuz var. Evet, şurayı kapatalım. Bana bıçak çıkartabilir misin? Kırmızı bıçak var ya, olur. Turşu da almıştık ya, turşu da koyalım. Evet, turşulu. Ketçaplı mayonezli. Şunlar pişsin. İşte biraz trafik gürültüsü geliyor şu haliyle ama. Ama şu an akşam saati ya. Oo, açtım. Açar mısın diyecektim ki tam açtım. Şimdi sen onu açtıysan bana ne gerek var? Sen salatalık turşusu sonra gel. Ben sana yardım olsun diye açtım. Lütfen. Lütfen mi bana yardım et? Aa. Şöyle dikey yapıyorum. Çocuk sen mamanı yemedin mi? Yedi, sildi, süpürdü, hatta tabağı bile yaladı. Yemişin. Ama lütfen, biz ikimiz de mutfaktayız. Aa. Yani. Sarı. Sen kaç tane kesiyorsun turşu? Hamburgeri mi yapacağız sen? Köfteden çok turşu olacak. Yemez o turşuyu. Yedi valla. Bakayım. Salatalığı yiyor da bıçağı attı değil mi? Yer mi ekşi? Max, niye yemedin? Turşu mu Salatalık kuzum? yiyor da turşu ekşi yemiyor. Max'in yemediği nadir şeylerden. Bir limon, bir de turşu gördük şimdiye kadar. Başka Evet. bir şey görmedim yani. Her şeyi yiyor. Hiç. Havuç, salatalık. Marul, Marul. maydanoz. Çok sağlıklı besleniyor çocuk. Masayı döndüreyim. Olur, masada rahat rahat yiyelim. Sonra bence hava kararmadan dışarıda bir kahve içip böyle bir... Evet, gün batımı Keyif yapalım ya. yapalım. Kaç gündür havada bozuk. Evet. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, trafik sesi ninni gibi gelecek bize bu Evet, akşam. evet. Dün akşamdan sonra. Ya o işte aşırı yüksek müzik sesi haliyle gecenin köründe Ama ve çok o ayıp ya. yorgunluğunda. Gerçekten çok ayıp. Bak hani ben de 20'li yaşlardaydım. Ben de arabacılık yaptım. Evet. Ama hani hiç öyle gidip de işte milletin dibine girip de abi ne ayıp ya, kocaman otopark, yürü git başka yere. Yeni nesil böyle işte, ne yapacaksın? Ya maalesef işte. Yeni nesille de alakası yok. Değil değil. Ama o bölgenin genelinde öyleymiş ya, duyduğumuza göre. Evet ya, şey çok enteresan abi, hani o takip ettiğimiz sayfalarda Müjde müjde bize. ay vallahi mı Vallahi be. uğraşacağız. Tüp bitti. Bak, Ben gidiyorum o zaman. tüp bitti. Ben de burayı açayım madem. Aç. Neyse ki yedek tüpümüz dolu. Allah'tan. Dolu mu acaba? Doldurduk ya. En son. Doldurduk. Birini Ardahan'da doldurduk. Onu taktık. Sonra ötekisini de doldurduk. Nerede hatırlayamıyorum şu anda ama doldurduk. Birkaç defa yedek tüpümüzün de boş olduğu zamanlar olmuştu, böyle kıyı köşe yerlerde gezdiğimiz için. O zaman işte zor oluyor. Çünkü o zaman hazırlanıp hemen toparlanıp yeniden yola çıkmak gerekiyor. En yakın tüpçüyü bulmak gerekiyor ve hiç olmayacak zamanlarda bitiyor genellikle ikisi birden. Mesela o son tamamen bittiğinde Datça'da Peridiköşk'teydik yanlış hatırlamıyorsam. Pazar, cumartesi akşamıydı ve kuma saplanmıştık. Videosu var izlerseniz. Bayağı geride kaldı ama şu anda. Oluyor öyle şeyler işte, yolculuk halleri. Böyle müzik çalan gençler, kuma saplanmalar, çamura batmalar ama keyfimizi bozmuyoruz. Çünkü her şeyin çözümü var. Önce sağlık. Sağlık olduktan sonra moraller biraz bozulsa da bazı şeylere surata bak. Keyfimizi bozmuyoruz derken şuradan 5 karış bir surat geldi. Buyurun. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Max kuzum kaç oradan çocuğum. Geri gel.
Bismillah. O neydi be? Kamyonun lastiği patladı muhtemelen. Öyle bir sesti. Bir tüp alana bir Max bedava. İkili paket. Tüpe dayanmış duruyor. İkili paket. Yapabildük. Tüm emin ellerde. Küçük tüpü minik dedantörüyle beraber takıyoruz biz. Başka yöntemlerle de kullananlar varmış bunu. Direkt bağlayanlar falan varmış. Geçenlerde okudum ama hiç güvenli bir şey değil. Tabii canım, o ne öyle ya? Biz ilk dedantörümüzü bir yılın sonunda değiştirdik. Çünkü aradan kaçak yapmaya başlamıştı. Yani bu bile çok güvenli değil aslında ama kontrollü olmakta fayda var sürekli. Bu arada bu küçük tüp bize yaklaşık 20 ila 35 gün arasında gidiyor. Neye göre değişiyor anlayamıyoruz ama. Bazen 15-17 gün civarında bitiyor. Bu çok hızlı zamanı. Neden bilmiyoruz. Aldığımız yere göre mi değişiyor? Çünkü uzun süre yemek, yani uzun haşlanan pişen şeyler değil pişirdiklerimiz. Hep Hemen araya giriyorum. Gördüğünüz üzere en alt dolabımız. Şurası davlumbazın yarısı şuraya kadar geliyor banyodan. Önünde Davlumbazın kenar deterjanlar var kısmı. boşlukta. Evet. Burası tüp yerimiz. Büyük tüp kullanacak yerimiz de yok zaten. Ona ihtiyacımız da yok. Onu- Çünkü Kapatmadan şunu da vereyim. o alayım. Da büyük saç tava ya da tost makinesi gibi şeyleri de oraya yerleştiriyoruz. Tamamen kapanmış oluyor orası. Hoppa. Herhalde orayı en verimli kullanan haliyle kullanıyoruz. Ay, şeyini açmadım. Açmasan pişiremeyiz. Sofra bezini aldım şuradan. Evet. O bardaktan su içmiştik ya. Hala mı içmedin Hala suyunu? içemedim. Bülent abi. Ah Bülent abi. Sevdiğimiz bir abimize motosiklet alım arifesindeyiz de. Arifesindeyiz çünkü biz onlarla çok uğraşıyoruz. Evet. Ama dün de çok şeydik ya. Yani yorgunduk. Bunu toparlayamadık ki kendimize. Bir de çektim. Bak ses hemen gitti. Çocuğun Aynen. tasmasını da kurtaralım. Evet, hamburgerlerimiz hazır. Sen şimdi bu yanıklı ekmekliyi seversin. Evet. İstersin kesin. Hiç niyetlenmeyeyim. Bari. Hiç niyetlendim. Bari. Oh, acını yüzünü yerim bu tavuğun. Oh, sen niye aşağı indin? Sanki çıkmayacaksın yukarıya tekrar. Sanki çıkmayacaksın. Ama ben izin vermem lazım önce. Sen izin veriyorsun da benim yanıma geliyor, beni darlıyor. Bu nasıl olacak? Benim izin vermem Çünkü gerekiyor. ben ona yemek vermiyorum, sen veriyorsun. Ne diyorsun? Arkadaşlara bakma. Hiçbir Ne şey diyorsun? diyemezler sana. Bak bakalım kim varmış dışarıda. Hiç. Hiç. O zaman afiyet, şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Hadi karnımızı doyuralım. Şunları da koyayım. Ya. Sen de olur, ben buradan boşaltıyorum. Bak ya. Bir hava yapınca aklıma geldi. Ödümü kopardın. Şöyle şey yaptım da. İnsanlar bugün Fethiye'de Denize Antalya'da giriyor. denize girmeye başlamışlar ya. Fotoğraflar, hikayeler, videolar gördüm. Ben boğazı kazak. Yelek. Dışarı çıkınca rüzgar esiyorsa bir de mont giyeceğim. Kahveler dekeriz, kahveler dekeriz, biz kereviz yemeyiz. Kahvelerde kereriz, evet. Hilesiz, hurdasız, bol köpüklü kahve. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ah, yelek vereyim sana. Bekle kızım, gel böyle.
Gel yanıma. Ökmeden oraya kadar gidebilecek miyiz? Evet, şuraya kadar. Max gel. Ufaktan bir serin esmeye başlamış. Evet, hafif bulutlanmış hava. Batımı da güzel olmaya başlamış. İlk geldiğimizde karşılaştığımız minik arkadaş. Minik arkadaş. Hayır. Max. Hayır. Güneşi de batırdık. Evimize dönüp dinlenebilir miyiz artık? İnşallah. Şimdi bir yandan Gülden videonun altyazılarını hazırlıyor. Ve şu an fondaki müziği muhtemelen duyuyorsunuz. Bu sefer az geliyordur ama dün akşamki gerçek. Bu sefer bir kişi var Allah'tan. Evet, bu arabesk takılıyor. Horon yok. Evet, horon yok. Çok yüksek ses yok. Muhtemelen bir tık uzağımızda. Yani İnşallah arkadaşları gelmez diye ümit ediyoruz. Çünkü bari bu gece bir sessiz sedasız bir gece geçirelim istiyoruz. Baş ağrımız biraz hafiflesin istiyoruz. Bakalım gecenin ilerleyen dakikalarında ne olacak? Böyle bu saatler normal saatler. Normal karşılanabilir şeyler bunlar ama gecenin saat şu an- 1.30'unda ikisinde olmazsa. Şu an saat 8:40. Evet. 5 dakika içinde bizim videomuz başlayacak yayına. Hayırlısı. Evet, sabah oldu. Herkes uyandı. Bir kişi hariç. Hala şurada uyukluyor. Evet. Keyif yapıyor hala. Geceniz nasıldı Bildan Hanım? Fena değil ya. Gelen giden oldu gece dün tekrar. Sen duydun mu bilmiyorum. Ben hiçbirini duymadım. Uyumuşum Ama çok şey fena. ya, öyle yanımıza gelip dibimizde müzik çalmadılar. Uzaklardan devam ettiler. En azından tahmin ettiğim kadarıyla hani en son işte bir size dinlettiğimiz bir hafif bir arabesk Evet, dinletisi vardı. Dinleti diyorum çünkü gerçekten çok yüksek değildi sesi. Zaten birkaç şarkı çalıp gittiler yani. Normal olan da o. Aynen öyle. Bangır bangır. Gece işte saat 2'ye doğruydu. Bir yine ses oldu ama öyle çok kısa süre kalmadılar, gittiler tekrar. Ya O şey yüzden var ya, rahat uyuduk. cami ve lavabo var ya, muhtemelen Bunlar gelip git gel yapıyorlar. yola devam etmiş olabilirler Böyle belki. rahatsız edecek bir şey olmadı.
Güzel rahat uyuduk, dinlendik çok şükür sonunda. Evet. Bir hafta oldu galiba değil mi bizim bu süreç? Geçti. Geçmiş. Tamirciye gidene kadar zaten 6 gün oldu. Aynen. Hafta sonuyla beraber. Doğru, hafta sonuyla beraber. İşte bir hafta 10 gündür ilk defa ben şahsım adına çok rahat ve derin bir uyku uyuyabildim. Ben de rahat uyudum ya. İşte sadece çok ufak bir şey oldu, ses olduğu kadar. Rahatsız edici bir tarafı yoktu yani. Öyle şeyler olabilir evet. Yani her yerde karşılaşıyoruz böyle insanlardan ama işte tahammül edilebilir seviyede olunca sıkıntı yok zaten. Tabii canım yani. Ya illaki gelecek, müzik açacak, Aynen. dinleyecek, eğlenecek, o stresini boşaltacak. Çünkü insanların stresini boşaltabilecekleri bir alanlar yok maalesef ki. Onlar da işte bu tür parklarda öyle kafalarına göre takılıyorlar. Ama bu demek değildir ki işte senin şehrine gelmiş bir misafirin direkt dibine gelip de son ses aç. Ya, Yani bu kötü bir reklam arkadaşlar. Bu böyle hoş bir şey değil yani kesinlikle. yani başka herhangi bir insanın yanına gidip de aynı şeyi yapmak hoş Tabii. değil zaten. Hani Aynen. dışarıdan gelen bir misal belli zaten karavan işte yabancı plaka gelmiş. O biraz inat gibi sanki. İnat Ya, gibiydi sanki yani açıkçası. Biz bir de şeyi çok yaşıyoruz. Bizim aracın görseli işte tavan sepeti, önde paletler, sis lambaları, aracın boyası standart yerli karavancı olarak algılamıyorlar bizi hiçbir şekilde. Hani devamlı yabancı karavancı olarak algılıyorlar. Trafikteki şehirler arası geçişlerde özellikle doğuda her sınırda çevirme vardı. Jandarmaların bile birçoğu hello diye geldiler yanımıza. Plakaya bakmak akıllarına gelmiyor çünkü. Aynen Görsel öyle. hafıza ile beraber yabancı turistlerin araçlarına benzetiyorlar. Şimdi velev ki hadi biz yabancıyız. Biz anlayabiliyoruz onların bunu neden yaptığını. Velev ki yabancısın abi, düşünsene böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Nasıl bir reklam bu? Berbat bir reklam. İşte Ve zaten bu gördüğümüz olayların yorumlar üzerine böyleydi. bu olayların üzerine dün Facebook'ta bir paylaşım denk geldi bana. Adam Karadeniz'de Trabzon'da nerede konaklayabilirim diye. Bir tane de şurada konaklayabilirsin diye yorum yok ya. Evet. Bana Demiş, denk geldi. adam demiş Trabzon'a hiç gelmemiş muhtemelen. Her taraf yayla canım, git istediğin yerde konakla. Öyle bir dünya yok abi, öyle. Ben Trabzonluyum diye yazan hiç kimse yer tarif edememiş. Evet. Evet. Yani. Bilmeyen Çok kötü biz bir de şey öyle abi. düşünüyorduk. Trabzon sahil kenarında illa ki Yani. bir yerde kalırsın. Yani Trabzon için değil aslında, genel olarak söyleyeyim. Ta Artvin'in oradan sonra sahile indiğimiz Hopa'dan beri sahil sonuçta, yani illa bir yerde kalınır diye birçok noktada işaretliydi zaten haritamızda. Ama öyle değil. Çünkü yol çok yakın sahile ve sahil tarafında genel olarak ya hiçbir şey yok, ya böyle park alanları var, ya işletmeler var ama çok nadir, yani boş aşağısı direkt. Öyle yanaşıp park edebileceğin bir yer değil. Tabii. Park edebilirsin. Otoyolun sağ tarafına, sağ şeridine çeker park edersin. Yani o halde yollar. Aynen öyle. Örnek Tam onu vermek diyecektim ben. Hani yol deyince insanlar hani gece duran bir trafik algılayabilirler. Otoyol. Burası direkt şehirler arası otoyol üzerindesiniz. Onun için zaten trafik durmadığı için gece öyle kenarı çekeyim uyuyayım gibi bir modunuz Evet. söz konusu değil. Ve benzin istasyonları da çok az. Hep karşıda. Karşıya geçmek lazım. Evet. Olsa ki zaten o da yolun üzerinde. Yani aynı sesi orada da duyacaksınız. Ki benzin istasyonu gece daha hareketli olacaktır muhtemelen. Yani Ama doğru öyle. düzgün yok yani o. Yoktu yol işte hattı yani üzerinde yok. mazotu şeyden çıkmadan tarafa önce aldık, girdik. içeriden aldık yani. Buralar böyle yani, hazır bilmeyenler varsa özellikle. Evet. Biz de Yani bilmiyorduk biz çünkü. e, Detayı da söyleyelim. aynen Trabzon'dan şunu çıkarttım ben. Rize'de nispeten bir iki yer bulduk konaklayabileceğimiz. Hani Rize Evet. o konuda biraz daha bizim konaklayabileceğimiz yer gibi bir yerdi. Ama Trabzon'da abi gelmeden önce işte Trabzon'a girmeden konaklayın. Evet. Trabzon'u gezin ve devam edin. Yani kampingler var. Ben birkaç tane kampinge de baktım. Özellikle Sümele Manastırı'na doğru çıkan yolda kampingler var. Rakamlar efsane. 700 lira. Sümele 500 lira, Manastırı'na 700 lira. çıkmadık çünkü Sümele Manastırı'nda şöyle bir şey yapmışlar. Araç girişini en aşağıya çekmişler. Evet. Araçları aşağıda park ediyorsunuz. Bir otopark ücretiyle birlikte. Otopark ücreti oldukça yüksek. Yani bazı kampinglerin konaklama ücreti kadar. Oradan sonra minibüsle Sümele Manastırı'na çıkıyorsunuz. Minibüs de Yürüyerek ücretli. gidemezsiniz tabii ki, kesinlikle.
müze kartınız varsa manastıra ücretsiz giriyorsunuz ama manastırla ilgili fotoğraflar gördüm. Gerçekten harap olmuş. Yani dış evet yenileme yapmışlar. İçini gördüm bilmiyorum. Yok. O fotoğrafların üzeri lise öğrencisinin isim yazdığı karalama defteri gibi. Hadi ya. Mahvolmuş fotoğraflar. Yani demişti ya Trabzon. Evet evet. Güven abi de Güven demişti. abiyle konuşmuştuk ya. Çok kötü demişti. Ondan sonra fotoğraflarına baktım da yani maalesef öyle. Yani gidip görmek isterdik tabii ki ama işte Trabzon'u sonraya bıraktık. Bakalım belki Evet evet. bir sonraki sefer gezeriz. Bir de şeyi söyleyeyim. Mesela haritada konumlar çok yakın gözüküyor birbirine. Atıyorum Sümele Manastırı. Bu tarafta Sera Gölü var mesela. Çok yakın değil ama hani harita geneline baktığında yakın. Ama çok yakın iki noktaya gitmek için bile o tepeleri inip çıktığınız için arada bir 40 kilometre uzuyor en azından. Ve sizden dip dibe kuş uçuşu görüyorsun. Sonra yola bir bakıyorsun. Bu tepeden iniyorsun, arkalarından dönüyorsun, buradan geri geliyorsun, buraya ulaşabiliyorsun. Yani şehir içinde özellikle aracınızla, karavanınızla bizim 13 metreküp biz şehir içinden kaçındık. Hani 15 metreküp, ne bileyim 17 metreküp ya da işte alkovenli uzun karavanlarla Zor. sakın öyle bir şey yapmayın abi. Kendinizi yormayın, strese de sokmayın. Aracı bir otoparka bırakın, park edin. Minibüsle Taksiyle gezin. mi gezersiniz, minibüsle mi gezersiniz? Gerçekten. Direkt öyle gezeceksiniz. Gerçekten çok zor. Yani işte doğa yapısı gereği tepeler ve oralara çıkabilen yollar çok bayır, çok rampa haliyle hiç yani normal şehir hayatında düşündüğünüz kilometreleri gitmiyorsunuz bir yerden bir yere ulaşmak için ve çok dik yokuşlar var. Sanayi tarafında çektik mi bilmiyorum o Çekmişizdir tarafları. ya. Sanayinin tam karşısında bir bu tarafa doğru bir bu tarafa doğru yani iki birleşen yol vardı. Bayağı kaydırak gibiydi yollar. Bizim için tuhaf. Onlar için tabii alışılmış düzeyler bunlar. Yani Alışmışlar. onlar alışmışlar artık yıllarca. Ya bir de Ama genel olarak Türkiye şehirlerinde böyle tepelere inip çıkmadığım için harita bakımından bir yere gitmek isterken incelediğinde o tuhaf geliyor aslını görünce. Çünkü onu beklemiyorsun. ya şey zaten işte haritada konum yakın gözüküyor. Haritayı yaklaştırdığında yol bir açılıyor. Abi bakıyorsun zikzak bir yol ya da yol ta dağın arka tarafına gidiyor. Oradan o noktaya geliyor. Yani böyle enteresan yollar var. Ve şuna dikkat edin, bu tarafa gelecekler için söylüyorum. Yollar çok birbirine yakın ve yeni eklenen yollar çok fazla var. GPS inanılmaz sapıtıyor. GPS. O yüzden gideceğiniz yolu önce bir haritadan kafanızda bir belirleyin. Sonrasında haritayı okurken yani GPS ile giderken özellikle onu aklınıza getirerek devam edin. Eğer ki GPS'e uyarsanız 4 dönersiniz. Olduğunuz yerde kafanız hallaç pamuğu olur. Nereye gittiğinizi kesinlikle anlamazsınız. Harita GPS çok karışıyor. Aşırı karışıyor. İstanbul'daki köprülü tüneller gibi yapmışlar böyle. Şöyle geçiyor yollar birbirinin altından üstünden. Evet. Harita algılayamıyor siz geçerken. Normalde atıyorum sağa dönmeniz gerekiyor. Ama sağa dönmeniz için gördüğünüz yol aslında alttan sola dönüyor. Tabii. Harita sizi aynı yolda gösteriyor ama siz 3 yolun birleşiminde duruyorsunuz falan. Yani Biraz karışık. GPS kullanmayı bilmeyenler için çok zor. zor. Burayı bilmeyenler için burası kabusa dönüşebilir. Hani kaos yaşayabilirsiniz. O yüzden GPS kullanın. GPS'e dikkat edin. GPS'in her gösterdiği hareketi yapmayın, sorgulayarak yola devam edin. Trabzon tarafında özellikle. Mesela Rize Burada için böyle bir karışıyor. şey demem. Artvin, Hopa o taraflar için kesinlikle böyle bir şey demem. Ama Trabzon'da yollar maalesef birazcık karışıyor. Ona Ama dikkat edin Güven derim. abi de dedi ya yeni yapılan yollar var Evet. onlar karışıyor. Şimdi bugün ne yapacağımız hakkında bir bilgimiz yok. Hava biraz yağmurlu. Burası da biraz sakin. Belki bugün burada geçirebiliriz. Ya da devam edebiliriz. İçeriz ya. O sarı köpek vardı ya. Hı hı. Onu yakalarsak onu temizleyelim bugün. Evet. Topaklar vardı. Sabah ben üzerinde. baktım da bulamadım onu ya. O Topukları oralarda keselim. yatıyordur. Olabilir. İleri de Yayın- gittik. Yağmur yağdığı için de belki şey Korunaklı bir yere geçmiş olabilir. Ben ona akşam dedim gitme dedim. Sabah dedim gel. Mama vereceğim sana dedim. Buralarda belki tuvalete girmiştir. Erkekler tuvaletinde yoktu. Yapmayın. Yoktu. Kadınlar tuvaletinde belki olabilir. Bakarız. Bakarız. O zaman Biz kahvaltı gün edelim. içinde görüşürüz. Kahvaltı edelim. Evet. Uyanamayanlar var aramızda. Ben de çok uyanmış gibi değilim ama
Hava kapalı olunca böyle oluyor ya. Yağışlı Evet, böyle tam kapalı. mahmurluk bir. Kahveden sonra kendimize geliriz. Evet. Görüşürüz. Hoş geldin. Neredesin sen? Yağmurda kaçmış, saklanmış. Biraz daha dibinden kesmen lazım. Korkuyor. Gel kuzum alamıyorum. gel. Gel. Yağmurdan meydanda yoktu. Makasla beraber koklat. Saklama. Saklayınca, gösterince korkuyor. İyice ıslanınca da iyice keçeleşmiş. Dur bir dakika. Tamam dur. Gel. Dur. Evet. Gel. Her seferinde gidip geri geliyor yalnız. Gel kesmeyeceğim. Söz verdim da gel. Kaç tane Gel. kestin galiba? 4, 5, 6. Kestim biraz. O şuralardan sarkıyor diye en azından. Aha, gördüm. Onları aldık. Gel. Bak kesmeyeceğim dedim, kesmiyorum, gördün mü? Birazdan keseceğim ama. Ama birazdan keseceğim. Orada bir tane kulağın altında büyük kalmış. Gel. Otursun bırak. Kısmen teslim oldu. İlk. Biraz daha alta doğru, boynuna doğru. Kulağın altında bak 2 tane var. Aferin sana. Aferin. Aferin bu çocuğa. Aferin. Aferin ya. Çocuk çok akıllı çıktı buradan. Evet, Çocuk çok akıllı çıktı. evet. Çok Dur. güzel. Max'e çok benziyor değil mi suratı ya? Korktu kurt deyince. Gel buraya gel. Oh. Baksana bayağı toparladık. Evet, onlar senin tüylerin kuzum. Bekle. Dur. Dur. Ya Sıpa. Sıpa. Çok eşek sıpasısın. Biliyorsun değil mi? Taşların içinde sürüklenmiş sanki. Sağanak yağmur peşimizi bırakmadı bugün. Hiç durmadı. Tabii Max'le geziye gittik. Paşam sırılsıklam oldu azıcık. Şimdi Rebasso'dan gelen rüzgarla tüylerini kurutuyoruz onun. Sıçan gibi oldu. Şimdi tezatlığı görüyorsunuz. Ben tişörtle Gül'den boğazlı kazak Ve yelek. ve yelek. Üşüyorum. Gül'den hala ısınamadı. Bu kadar güneş yetmedi bana. Biraz daha güneş görmem lazım. Şimdi dün biliyorsunuz çok sağanak yağmur vardı. Bugün hava güneşli. O yüzden bugün hareket edeceğiz. Evet, dinlendik çok şükür. Sonunda. Sonunda dinlenebildik. Dünün yağmurlu oluşu burayı daha da sessiz bir hale kıldı. Evet. Daha da sessiz oldu. Daha güzel oldu burası dün. Gündüz de sakindi, gece de sakindi. Aynen. Kendimize geldik. Sıfatı iştigalliğimizden gördüğünüz üzere. Ondan sonra kendimize geldik. Şimdi yolumuz ne tarafa doğru Gülden Hanım? Valla az daha gidince zaten artık Giresun'dayız. Evet, Giresun'da bir şey kalmadı. Tirebolu tarafına doğru devam edeceğiz. Önümüzde 2 tane kale var. Bunlardan biri Tirebolu Kalesi. Diğer kalenin adını hatırlayamadım bir türlü. Eynesil. Yani Önce Eynesil Eynesil Kalesi. var. Evet. Oralara gideceğiz. Oralara bir bakacağız. Gezeceğiz. Yine sahil şeritindeyiz. Her zamanki gibi. İçeriye girmeyeceğiz. Oradan sonra ne yapacağız? Sonrası sonraki video. Sen bütün videoyu anlattın. Evet. Anlattım. Hepsini anlattım. Hepsini anlattım. Sonrası sonraki video. Bilmiyoruz ne yapacağımızı. Bakalım Giresun'a doğru devam edeceğiz. Artvin, Rize ve Trabzon'da yaşadıklarımızdan sonra Hemen bir mola bir veriyoruz. saniye. Vodafone arıyor da.
yaşadıklarımızdan sonra nihayet yorgunluğumuzu attık ve inşallah Karadeniz'in bundan sonraki bölümünü çok güzel gezeceğiz hep beraber. Hep beraber keyifle gezeceğiz. Bakalım yollarda bizi ne gibi bir maceralar bekliyor? Neler yaşayacağız yollarda? Artık maceralar beklemesin, güzel şeyler bize. Ha işte güzel şeyler bağlamında böyle hani belki çok güzel manzaralar bulacağız yine. Enteresan yerler bulacağız. Evet, güzel konumlar var önümüzde. Türkiye kıyı ve sınır şeridi turumuzun yarı yarıya işaretlediğimiz yerleri tamamlamışız. Bugün haritayı incelerken Tolga Evet. fark etti. 1200 noktanın 600'ünü gezmişiz. 600 nokta geriye kalmış. Evet. Bayağı yarılamışız. Bayağı yarılamışız. Haritada böyle, belki o görüntüyü de koyarsın şimdi. Haritada böyle dönmüşüz yukarıya doğru. Güzel geziyoruz hep beraber. Siz eviniz konforunda, biz aracımızda. Buna rağmen halen daha abone olmadıysanız ve kaçak yolculuk yapıyorsanız size teessüflerimizi bildiririz. Artık abone olun, kanalımız büyüsün. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bunu aslında kanalımıza abone olan takipçilerimiz de söylüyor. Yorumlarda dikkat ederseniz beğeni tuşu bozuk değil arkadaşlar. Beğeni tuşuna basabilirsiniz diye birçok yorum göreceksiniz. Gerçekten de beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bir deneyin bakalım basılıyor mu? Hayır, beğeni tuşuna basmak ücrete mukabil değildir. Tamamen ücretsizdir. Beğeni tuşuna ücretsiz olarak basabilirsiniz. Yorumlar için de ücret almıyoruz. Yorumlar da ücretsizdir. Yorumlar için de herhangi bir ücret talebimiz yok. Katıl butonuna basarsanız, katıl butonunda 4 farklı katıl seçeneği göreceksiniz. Bunlardan 2 mazotla alakalı, diğer ikisi de biri çorbada benim de tuzum olsun, diğeri de benim yerime de gezin. Katıl abonelikleri. Bu abonelikleri aylık abonelik dergisi gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz süre içerisinde iptal edebiliyorsunuz. Aylık abonelerimiz var bu arada. Çok Evet. teşekkür ediyoruz kendilerine. Ekstra destek oldukları için bize. Onun haricinde bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda yine hep beraber gezeceğiz. Eğer hala abone olmadıysanız, Tolga'nın dediği gibi kaçak yolculuk yapıyorsanız şunu kaçırıyorsunuz. Abone olup zil butonuna basanlar videolarımızdan en erken haberdar oluyor ve canlı sohbette beraber sohbet edebiliyoruz. Evet. Abone olmadıysanız videolarımızı sonra görüyorsunuz maalesef. Maalesef. Taze taze gezebilirsiniz bizimle beraber yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.